Türkiye çok bir gelecek vaat etmediği için rotamı Amerika'ya çevirmiş oldum. 2 yıl kickbox yaptım, tekvando ile devam ettim. Karate alanını keşfettim, madalyalar. Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği olarak almış oldum. Karate kursu açtım. Bizim gibi yeni gelen insanlara farklı branşlarda spor imkanı sunuyorum. Amerika'ya en iyi entegre olan göçmen ödülüydü. Sadece çığlık atmak veya bağırmak yeterli değil. Fırsatların kazası olmaz. Atanamayan bir öğretmen olacaktım. Dünyanın her tarafında her zaman için imkanlar var. Amerika Wayne'den herkese merhaba. Bugün tutunanlarda milli bir sporcu, karateci bir hanımefendiyle beraberiz. Aynı zamanda burada şu an kendisi beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Beyza Hanım merhaba. Merhabalar. Sporculuğunuzla ilgili daha çok konuşacağız. Ama ondan önce burada entegrasyonla alakalı bir ödül almışsınız. Bundan biraz bahseder misiniz? Bana verilen bu ödül Amerika'ya en iyi entegre olan göçmen ödülüydü. Bu başlık altında ödül takdim edilmiş oldu. Bazı çalışmalar ve etkinliklerle alakalı aktif olmamdan kaynaklı bana verilmiş bir ödüldü. Ve bu ödülü almak da beni gururlandırdı. Açıkçası beklemiyordum böyle bir şeyi. Bu ödülü CNA dediğimiz Center for Native Americans Derneği adı altında bana takdim etmiş oldular. Yeni Amerikalıların merkezi şeklinde de Türkçeleştirebiliriz. Bizim geçmişimiz Amerika'da sadece 3 yıl. 3 yılı doldurduk ve yeni 4. yıla giriyoruz. Bu süreçte elimden geldiğince aktif olmaya çalıştım. Buraya entegre olup aynı zamanda Amerikalılarla yeni gelen Türkler arasındaki bağı spor kültürüyle canlandırabiliriz diye bir fikir aklıma geldi. Spor branşlarıyla uğraşıyorum. Birçok branşta sporlar düzenliyoruz. Müsabakalar oluyor. Daha geçenlerde tenis turnuvası düzenledik beylere. Kadınlara voleybol turnuvası düzenliyoruz. Bazen kızlar ve anneleri, bazen de babalar ve oğulları turnuvası yapıyoruz. Bu ödülden tabii daha önemlisi Amerikalılar ve yeni gelen göçmenler arasındaki iletişimi ve bağı sporla sağlamakla birlikte bunun verdiği haz ve mutluluk beni daha çok tatmin etti. Daha çok mutlu etti. Bu aktivitelerinizden daha bahsedeceksiniz. Daha çok konuşacağız. Ama ondan önce şöyle bir sizi tanımış olalım. Beyza Alkan kimdir? 98 doğumluyum. Babamın işi dolayısıyla memurdu. Mersin'de dünyaya gelmişim. 6 yaşında Ankara'ya taşınmış olduk. Çocukluk ve diğer gençlik dönemlerimi hep Ankara'da geçirdim. Aso Teknik Koleji Mekatronik bölümü mezunuyum. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğini kazanmış oldum. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümüne de giriş yapmış oldum. Ve sonrasında da şu anda da Amerika'da master'ıma devam ediyorum. Anne baba ne iş yapıyor? Babam Türkiye'deyken üst düzey bürokrattı. Annem normal bir ev hanımı. Bir de kardeşim var 15 yaşında. Çok güzel bir kariyeriniz olmuş. Bunun arasında karate nereden girdi? 5-6 yaşlarında evin önünden sürekli gelip geçen çocuklar oluyordu. Ben bir gün onların peşine takıldım. Hiç bilmediğim bir yerde kendimi buldum. Bir kickbox salonuydu. O şekilde orada ilk uzak doğu martial arts sporlarına başlamış oldum. Yaklaşık 2 yıl kickbox yaptım. Siyah kuşak almıştım. Sonrasında Ankara'ya taşınınca tekvando ile devam ettim. Siyah kuşağımı aldıktan sonra bu sefer karate alanını keşfettim. 6-7 yıl kadar da karate maceram oldu. Siyah kuşağı yine orada da aldıktan sonra bu sefer danlarda ilerlemeye başlıyorsunuz. 1. dan, 2. dan. Aslında şu sıralarda 3. dan sınavına girmem gerekiyor. Buradaki federasyonla iletişime geçmeye çalışıyorum. Bunun yanında birçok sporla da uğraşıyorum. Genelde dağ bisikleti, üniversitedeyken de dağ bisikleti takımındaydım. Yüzme ile alakalı branşlarda çok aktif rol aldım. Atıcılık takımındaydım. Tırmanış takımında yer almıştım. Atış derken silah atışı. Evet, silahla poligon atış diye geçiyor. Tabancalı hava atışı diye. Herhalde şu an bu sporun en parlak olduğu dönemi yaşıyoruz. Kesinlikle. Dikeç sayesinde. Evet, Yusuf Dikeç sayesinde. Önümde bir sürü madalya görüyorum. Yarışmalara katıldınız milli sporcu olarak. Biraz oradan bahseder misiniz? Öncelikle il, sonra bölgesel, sonrasında da Türkiye ve genelde Avrupa bazlı madalyalar. Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği olarak almış oldum. Madalyanın size takılırkenki coşkusu ve gururu çok farklı bir his. Milli bir gururu yaşamanın ve yaşatmanın verdiği o coşku ve haz çok farklı oluyor. Şu ana kadar kendini savunmak zorunda kaldın mı? Şu ana kadar kendimi savunmak zorunda kalmadım. Yani ciddi anlamda savunmak zorunda kalmadım. Genelde bu muhabbet oluyor zaten. Karateci olduğumu duyunca ya bir uzak duralım falan, o zaman sen bizi döversin muhabbeti oluyor. Ben de biraz uzak durayım o zaman.
5. 6. sınıfta yaşadığım bir olay olmuştu. Sokakta çocukları uyarmaya çalışırken kavga ediyorlardı. Onlar bu sefer bana atarlandılar. Onları ayırmaya çalışırken 1-2 numarada onlara kullanmak zorunda kaldım. 1. sınıftayken yaşadığım bir olay vardı. İyilik çetesi diye bir şey kurmuşum. Büyük sınıflar tabii yeni gelen 1. sınıfları baskılayıp üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Diğer sınıflardan sıkıntı yaşayan çocuklar gelip bana söylüyorlar. Ben gidip diğer büyük sınıflarla bunları yapmamaları gerektiğini vesaire konuşup gerekirse de belki bir iki müdahalede bulunuyor olabiliriz yani. Bu çok değerli bir şey. Yani özellikle kız çocuklarının fiziksel olarak da kendilerine savunma becerilerinin olması önemli bir şey. Her çocuğun, özellikle de kız çocuklarının kendini savunmayı bilmesi gerekiyor. Sadece çığlık atmak veya bağırmak yeterli değil. Kendini savunmayı bilmesi ve gerektiğinde müdahale edebilmesi önemli bir husus. Türkiye'de sporcuydunuz. Güzel bir hayatınız da vardı. Buralara niye geldiniz? Nasıl geldiniz? Türkiye çok bir gelecek vaat etmediği için rotamı Amerika'ya çevirmiş oldum. Maalesef Türk insanında, Türk aile yapısında spor çok gelişmiş bir alan değil. Ama burada birçok çocuğun annesi, babası, hatta dedesi, babaannesi, yani birkaç kuşak öncesinden spor noktasında ailelerine yerleşmiş bir gelenek var. Yani spor burada bir gelenek. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenisiniz. Okulda da niye en çok beden eğitimi öğretmenleri sevilir? Beden eğitimi dersi çocukların özgürce hareket edebildiği, kendini ifade edebildiği bir ortamdır. Beden eğitimi dersleri Türkiye'de genelde 2 saattir ve haftada 1 gün yapılır. Geleneksel olarak ailelerinden gelen bir Amerika'da kültür var, spor kültürü yerleşmiş durumda. Türkiye ile kıyaslandığında burada 50'şer dakika periyotlar ve mutlaka her gün bir periyot beden eğitimi dersleri oluyor. Öğrencilerin birçoğu spora ilgili ve beslenme noktasında da burada Amerika şartlarında iyi beslenebiliyorsunuz. Gerek supplementler olarak gerek et alabilme imkanlar Amerika'da geniş. Peki ne tür faaliyetler yaptınız? Buraya geldikten sonra kendi branşımdan ilerleyerek karate kursu açtım. Burada Koç Beyza olarak devam ediyorum. Koç Beyza adı altında kendim kurslar düzenlemiş oluyorum. Buradaki yeni gelen göçmenlere, özellikle çocuklar bazındaydı tabii bu etkinlik. Halen de devam ediyoruz. Farklı yerlerden teklif gelmeye başladı. Amerikalıların büyük kurumsal bir şirketi olan USA Sports Group. Burada bana tenis antrenörlüğü teklifi geldi ki üniversiteden de zaten tenis uzmanlığı alarak mezun olmuştum. Bu şekilde orada çalışmaya başladım 1 yıl kadar. Sonrasında daha iyi imkanlar önüme sunulduğu için oradan ayrılmış oldum. Bizim gibi yeni gelen insanlara farklı branşlarda spor imkanı sunuyorum. Türkiye'de Anadolu kadını dediğiniz zaman hafif kilolu, tonton bir teyze canlanır. Bu maalesef tabii kültürün verdiği bir şey ve spordan uzağız. Günümüz Türkiye'sinde sağlayabilmek de zor oluyor maddi koşullardan dolayı. Amerika'ya geldiğinde yeni göçmen çocuklarımıza bu anlamda daha fazla fırsat doğuyor, imkan doğuyor. Amerikalıları da en hızlı bağlantı kurabilmenin yolu spor etkinliklerinden geçiyor. Elimizden geldiğince bu dili etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çocuklarla spor yaparken tabii ki ben annelerin de yanlarında olmasını istiyorum. Çocuklar vasıtasıyla anneleri spora dahil etmeye çalışıyoruz. Anneler ve kızları arasında spor organizasyonları düzenliyoruz. Karate alanında profesyonelliyim ama diğer branşlarda da üniversitemin getirmiş olduğu altyapıyla beraber orta ve orta üstü derecede bilgiye sahibim. Burada düzenlediğimiz kurslar arasında karate, voleybol, yazın yüzme, aktif devam eden pilatesimiz var. Diğer bazı branşlarda da yine bu şekilde yeni gelen göçmen ailelere ve göçmen ailelerin çocuklarına olmak üzere dersler veriyorum. Bir öğretmen olarak sporun da dışında bu soruyu soruyorum. Türkiye'den gelen göçmen çocukların en büyük sorunları ne oluyor adaptasyon konusunda? Burada çocuklar bebeklikten itibaren aileleri tarafından sporla yetiştiriliyorlar ve doğal olarak yatkınlıkları oluyor. Fakat Türkiye'den yeni gelen çocuklarımızda bu altyapı olmadığı için aktif olmakta zorlanıyorlar ve çekinceleri oluyor. Yatkınlığının olmaması dolayısıyla pasif kalıyorlar. Bu sefer iyice geriye çekiliyorlar. Bu da yine aşılıyor. Aşılmayacak bir şey değil. Sağladığım bu kursla beraber hem sporun temel teknik altyapısını alabiliyorlar. Hem yarı Türkçe hem yarı İngilizce onları beraber hem dil anlamında hem spor alanında hazırlayıp bu sefer okuldaki takımlarla beraber ilerlemesini sağlamış oluyoruz. Genelde de Amerika'da da okul takımları, özellikle lisede basketbol takımları burada yine çok revaçta, çok oynanan bir spor. Lacrosse aynı şekilde. Bu branşlarda da yavaş yavaş çocukları altyapı hazırlayarak yetiştirmeye çalışacağız inşallah. Peki çocuklara karate ne öğretiyor? Karate disiplin ve aynı zamanda da öfke kontrolünü sağlayan bir spor dalı.
Bu anlamda çocuklara gerçekten çok faydalı oluyor. Çocukların becerilerini de ortaya çıkartmasına yardımcı oluyor. Öfkelerini de aynı zamanda nasıl yönlendirmeleri gerektiğini fark ediyorlar. Öğretmenlik nasıl gidiyor? Öğretmenlik şu anda çocuklarla beraber güzel. Tabii ben de buranın kültürüne ayak uydurmuş oluyorum. Onlardan öğrendiğim yeni şeyler oluyor. Benim onlara kattıklarım oluyor. Peki çocuklarda disiplin nasıl? Hani Amerikalı çocuklara biraz böyle large biliriz biz. Evet, kesinlikle Yani bu noktada obezitedirler, tembeldirler. Öyleler mi gerçekten? benim öğretmenlik yaptığım bölge birazcık zorlu bir bölge ve çocuklar disiplin anlamında gerçekten üzerinde çalışılması gerekiyor. Gördüğünüz filmlerdeki çocuklar bizim okulda olanlar. Mahalleniz çok güzel bir mahalle. Burada hayat nasıl? Sakin. Genelde ziyaretçilerimiz geyikler, tavşanlar. Özellikle sincaplarımız var. Onlar arada bir fındık atıyorlar. Burada kapıların genelde kilitlenmesine ihtiyaç olmuyor. Güvenlik endişesi çok fazla yok. Yani Türkiye gibi böyle sıkı sıkı kilitlememiz gereken yerler olmuyor genelde. Herkes birbirine güveniyor. Mahallenin kendi polis departmanı bir şey olduğunda hemen ilgilenebiliyor. Ama bunun yanında tabii evde bizim güvenlik sistemimiz var. Hırsızlar açısından alarm sistemleri kurulu. Bir şey olduğunda da direkt zaten polis departmanı alarmda oraya gitmiş oluyor. Amerika'ya geldikten sonra böyle unutamadığın bir anın oldu mu? Burada Valli diye bir öğretmenimiz var. Onunla beraber çok güzel anılar biriktirdik. Hatta Thanksgiving yemeğinde onları ailecek davet etmiş olduk. Bu şekilde komşularla beraber çok güzel ilişkilerimiz oluyor. Herkese sorduğum bir soru, size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazma fırsatınız olsaydı ne yazardınız? Fırsatların kazası olmaz. Dolayısıyla her zaman için aktif olmalı, günceli takip etmeli, özverili bir şekilde elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde de başarı ve mutluluk zaten size geliyor. Evet, bunu yazardım. Fırsatların kazası olmaz. Amerika'da hep böyle güzel ortamlardan bahsettiniz. Yani ilk geldiğiniz vakit hiç mi sorun yaşamadınız, sıkıntı yaşamadınız? Her göçmenin yaşadığı sıkıntılar gibi bizim de bazı sıkıntılarımız oldu. Gelmeden önce evi tutmuş olduk. Sadece fotoğraflarını gördük. Tabii fotoğraflar da sadece uzaktan görüntülerdi. Uzaktan iyi görünüyordu. Fakat ilk kalmaya gittiğimizde tuttuğumuz evin bu kadar eski olabileceğini tahmin etmemiştim. Birçok yer dökülüyordu, su akıtan yerler vardı. Boyalar akmış durumda. Sadece evin iyi kısımlarını çekip koymuşlardı. 30 saatlik yolculuk sonrasında böyle bir evi görmüş olmak benim için tamamen bir hayal kırıklığıydı. Ama geçti çok şükür. Bir genç olarak Türkiye'de kalsaydınız ne olurdu? Buraya geldiğiniz avantajı ne oldu? Türkiye'de olsaydım büyük ihtimal atanamayan bir öğretmen olacaktım. Fakat burada mesleğimi severek icra edebiliyorum. Peki bu göçün sana kazandırdığı en önemli şey ne oldu? Göçmen bir ailenin çocuğuyum ben. Atalarım Romanya'dan Elazığ'a göçmüşler. Ve ben de yine Türkiye'den kalkıp Amerika'ya göç etmiş bir insan olarak ailemin, köklerimin bu göç maceralarını tekrar ben de yaşamış oldum. İliklerime kadar hissetmiş oldum. Evet, keyifli bir sohbet oldu. Beyza Hanım, son olarak ne demek istersiniz? Türkiye çok güzel bir ülke. Fakat ben gençlere şunu hatırlatmak, şunu söylemek istiyorum. Şartlar sizi zorluyor olabilir. Dünyanın her tarafında her zaman için imkanlar var. Türkiye'de özlediğim tek şey oradaki akrabalarım ve sevdiğim insanlar, orada kalan insanlar. Onun dışında doğal güzellikler dünyanın her tarafında aynı. Allah'ın yarattığı her şey. Bize her yer Türkiye. Özellikle New Jersey'deyseniz. Belki bir şeyler düzeldiğinde Türkiye'de dönüp ziyaret etmek isterim ama orada yaşamak noktasında hala çekincelerim var. Türkiye düzelme kararı alsa ben 50 yıla belki 100 yıla düzelebileceğini sanmıyorum. Bir yerde darlık ve sıkıntı yaşıyorsanız feraha kavuşmak için kesinlikle hicret edip göç etmeniz gerekiyor. Göç etmekten korkmayın. İmkanınız varken eğitimle alakalı veya çalışmakla alakalı yeni ülkelerdeki yeni fırsatları keşfedin, araştırın. Fırsatın kazası olmaz.